Aslında birçok ülke kendi vatandaşlarıyla evlenen yabancı eşlere sadece oturma izni vermekle yetiniyor ve vatandaşlık ya da ikinci pasaport sahibi olma imkanı tanımıyor. Ancak bazı ülkeler yabancı eşlerin işlemlerini kısa ve hızlandırılmış uygulamalardan geçirerek ikinci pasaport ve çifte vatandaşlık sahibi olmalarını kolayca sağlıyor. Evlilik yoluyla kolay vatandaşlık veren ve ikinci pasaport sahibi olmanızı sağlayacak olan ülkelerden oluşturduğumuz bu videoyu Brezilya çok fazla reklamını yapmadığı yatırım programı sayesinde Brezilya'da yatırım yapanlara oldukça uzun süren bürokratik işlemlerden sonra Brezilya'da oturma izni veriyor. Bir sonraki aşamada ise yatırımcılar eğer 4 sene boyunca aralıksız Brezilya'da ikamet etmişlerse vatandaşlık başvurusunda bulunabiliyorlar. Ancak bunun kısa bir yolu da var. Eğer Brezilyalı ile evliyseniz ve Brezilya'da 1 yıl boyunca aralıksız ikamet ettiyseniz vatandaşlık hakkı elde ediyorsunuz. Brezilya 2016 itibariyle çifte vatandaşlığa da izin vermeye başladı. Dolayısıyla Türk vatandaşlığından çıkmanız gerekmiyor. Brezilya pasaportunun bir diğer avantajı ise başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye vizesiz giriş sağlamasıdır. İspanya. Bir İspanyol ile evlenip İspanyol pasaportu alma süresini oldukça kısaltabilirsiniz. Bir İspanyol ile evli olanlar sadece 1 yıl boyunca İspanya'da ikamet ettikten sonra vatandaşlık için başvurabiliyorlar. İspanyol pasaportu sahibi olanlar Avrupa Birliği ülkelerinde çalışabilir, yaşayabilir ve dünyada birçok ülkeye vizesiz seyahat edebilirler. Portekiz pasaportu için başvuru yapmanın şartı ise Portekiz'de en az 6 sene boyunca yaşamış olmak gerekmektedir. Ancak bir Portekizli ile evliyseniz bunu çok daha kısa sürede halledebilirsiniz. Hatta Portekiz'de ikamet etmenize gerek bile olmuyor. Portekiz vatandaşlığına geçiş sürecinde Portekizce bilmenin ve Portekiz ile bağ kurmuş olmanın başvuru sahibine avantaj sağladığını bilmenizde fayda var. Meksika'nın herhangi bir yatırım programı bulunmuyor. Dolayısıyla parasını verseniz de Meksika pasaportu sahibi olmanız mümkün değil. Ancak eğer eşiniz Meksikalı ise 2 sene boyunca Meksika'da yaşadıktan sonra vatandaşlık başvurusu yapabiliyorsunuz. Meksika pasaportu dünyanın en güçlü pasaportlarının arasında yer alıyor ve 133 ülkeye, ki bunların arasında Avrupa Birliği ülkeleri ve Schengen de var. İrlanda. Eğer bir İrlandalı ile en az 3 yıldır evliyseniz ve en az 1 yıldır İrlanda'da yaşıyorsanız İrlanda vatandaşlığı için başvuru yapabilirsiniz. İrlanda pasaportu sayesinde birçok ülkeye vizesiz seyahat edebilirsiniz. Polonya. İrlanda'nın uygulamasına benzer olarak Polonyalı eşi olanlar 3 yıl evli kaldıktan sonra ve 2 yıl Polonya'da ikamet ettikten sonra Polonya pasaportu almak için başvuruda bulunabilirler. Söz konusu 2 yılın çoğunu Polonya'da geçirmiş olma şartı bulunuyor. Kolombiya. Normal şartlarda 5 ila 10 yıl arası süren Kolombiya pasaportu alma süresini bir Kolombiyalı ile evlenerek kısaltmanız mümkün. Evlilik yoluyla bunu 2 yıla indirebilir ve Kolombiya pasaportuna sahip olabilirsiniz. İsviçre. Eğer belli bir süre İsviçre'de ikamet edip sonrasında İsviçre vatandaşlığına geçmek istiyorsanız 12 yıl kadar beklemeniz gerekebilir. Bu süre bir İsviçreli ile evliyseniz 5 yıla düşüyor ve bu süre sonunda İsviçre pasaportu almak için başvuru yapabiliyorsunuz. Başvuruyu yaparken İsviçre'de yaşıyor olmanız yeterli. Eğer İsviçre'de yaşamıyorsanız bu süreye 1 yıl daha eklemeniz gerekiyor. Ancak sizden bu geçen 6 yıllık süre içerisinde belli aralıklarla İsviçre'ye seyahat ettiğinizi belgelemeniz gerekecektir. Belize, Orta Amerika'nın kuzeydoğu kıyısında bir Karayip ülkesidir. Orta Amerika'daki tek İngiliz milletler topluluğu bölgesidir. Belize Kraliçesi ve devlet başkanı olarak kabul edilen 2. Elizabeth, Belize Genel Varisi tarafından yönetilmektedir. Belize vatandaşı ile evlenip 1 yılınızı Belize'de geçirdikten sonra
Belize pasaportu için başvurabilirsiniz. Belize pasaportu her ne kadar çok güçlü olmasa da Birleşik Krallık, İrlanda, Meksika ve Güney Afrika gibi ülkelere vizesiz seyahat imkanı tanıyor. Sırbistan. Eğer bir Sırp ile 3 yıldır evliyseniz, Sırbistan'da ikamet ediyorsanız ve Sırbistan'ın sizin ülkeniz olduğunu beyan ederseniz, Sırp pasaportu için başvuru yapabilirsiniz. Sırbistan'da ne kadar süreyle ikamet etmeniz gerektiğine dair bir sınırlama bulunmuyor. Ukrayna. Normal şartlarda Ukrayna'da 5 yıl ikamet ettikten sonra Ukrayna pasaportu için başvurabilirsiniz. Ancak bir Ukraynalı ile evliyseniz bu süre 2 yıla düşüyor. Ukrayna maalesef çifte vatandaşlığa izin vermiyor. Cape Verde. Evlilik yoluyla ikinci bir pasaport sahibi olmanın en hızlı yolunu arıyorsanız Cape Verde seçeneğini mutlaka göz atın. Normalde Cape Verde vatandaşlığına geçmek için Cape Verde 5 yıl boyunca ikamet etme şartı aranıyor. Ancak Cape Verde vatandaşı ile evlendiğiniz anda Cape Verde pasaportu için başvurabilirsiniz.